Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bikini çalışmak istedim. İpler Alize Diva. Aynı rengin iki farklı tonu. Pudra pembesi. Tığım da 2 numara. Eli çok sıkı olanlar 2,5 kullanırsa daha iyi olur. Ne çok sıkı olur ne gevşek. Çünkü gevşek de iyi olmuyor bikinide. İçini göstermemesi açısından. Şimdi alt kısımla örmeye başlayalım. Ben bir yere bağlı olarak çalışmadım. Yani bir modele bağlı kalmadım. Tamamen gene elimde olan kızımın kullandığı bikini. Çünkü ördüklerim sonuçta onlar kullanıyor. O yüzden 38 beden çalışacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Örgü olduğu için 38 ve 36. Her iki bedene de oluyor bu bikini. Yani 36 da giyiyorsanız, 38 de giyiyorsanız bu yapacağım ölçü her iki bedene de oluyor. Şimdi 15, 16 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sık iğnemiz olacak. 16 çekiyorum. Hatta bir tane daha çekiyorum. 17. Üzerine doluyorum. İkinciye bir sık iğne yapıyorum. Bu çakma sık iğne dediğimiz dolamalı sık iğne. 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar 15 trabzan yapacağım. 15 çakma sık iğne ördüm. Ters çeviriyorum. 1, 2 zincir çekip üzerine doluyorum. Hemen ilk bu zincirin çıktığı yuvaya batıyorum. Doluyorum. Gene aynı şekilde. Bunları böyle ağır gösteriyorum ama kısa. Yani öyle uzun uzun trabzanları örmeye gerek yok. Vaktinizi almamak için şöyle nasıl örüldüğünü, hani aramızda ilk başlayanlar da olacak çünkü. Bu şekilde bu A kısmını 8 santim, yani 15 sıra 15 sıra örüyorum. 15 sıra ördüm. Tam 8 santim. Şimdi bir sıra arttıracağız. Bir sıra arttırmadan öreceğiz. 12 sıra. Şöyle yapıyoruz. 2 zincir doluyorum. Gene aynı yere, şu ilk baş zincirin çıktığı yuvaya normal ördüğümüz gibi bir daha batıyorum. 2 çakma sık iğne aynı yere örüyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda son trabzan, son 2 trabzanı yaptım. 2 başta da arttırmış oldum. Şimdi çeviriyorum. Bu sefer arttırmadan öreceğim. Bunu 12 sıra devam ettireceğim. Yeni başlayanlar için şu ipi baz alarak, yani bu sağda kaldığı zaman arttırma, çevirip solda kaldığı zaman da düz öreceğinizi düşünürseniz sırayı karıştırmazsınız ya da şöyle bir işaret iğnesi takabilirsiniz. Şimdi en başa bir sık iğne ve tamamı diğer sıraya kadar arttırmadan düz örüyorum. Düz ördüğüm sıra sonuna geldim. Burada gene 2 zincir, gene en baştaki yuvaya 2 çakma sık iğne ve devamında sıra başına kadar aynen örülüyor. Şimdi 15
çakma sık iğne üzerinden 15 sıra ördüm ve bu 8 santim oldu. Bu 8 santimin üzerine 12 sıra bir arttıracağız, bir düz öreceğiz. 12 sıradan sonra 40. sıraya kadar her iki taraftan da şurada yaptığımız arttırmayı her sırada yaparak 40 sıra öreceğiz. Şimdi ben bunu tek tek gösterip de vaktinizi almak istemiyorum. Çok basit. 8 santim düz örüyoruz. 12 sıra bir arttırıyoruz, bir düz örüyoruz. 12 sıradan sonra 40. sıraya kadar her sırada arttırıyoruz. Çok basit. Şimdi ben bikininin altını ördüm, bitirdim. Şurası 8 santimlik bölüm. 12 sıra bir arttırdık, bir düz ördük. Sonrasında 40 sıraya kadar, yani 40. sıraya kadar arttırarak, devamlı arttırarak ördük. Son 2 sırayı ben renkli koydum. Şimdi oya geçtim üzerine, onu da göstereceğim. Şuradaki kısma tekrardan ip bağladım. Burayı göstermeme gerek yoktu. Çünkü burada tamamı ip takar takmaz hemen arttırmaya başlıyoruz. Her sırada şurada yaptığımız gibi her sırada arttırarak 40. sıraya kadar, hatta bunu 38 sırada yapabilirsiniz. 38 sıraya kadar da örebilirsiniz. Belki 2 sıra fazla gelebilir bedeninize göre. 38 sırada da bitirebilirsiniz. 40'a da tamamlayabilirsiniz. Bu kadar basit. Sonra oya geçtim ve şu bağcıklarını yaptım. Şimdi onu göstereceğim ben size. Tam şu köşelerde ben 98 zincir çektim. Üzerine doluyorum. Şöyle 6-7 zincirin dibine şöyle uzatıyorum ipi. 1 2 fıstık yapar gibi. 3 4 5 6 kere doladım. Çektim. 1 2 3 hemen yanındaki şöyle küçük bir fıstık oluyor. Bağcığın ucunda. Yani siz boncuk da kullanabilirsiniz. Püskül de yapabilirsiniz. Sonrası ince bir bağcık olması için sık iğne yapmayın. Gene bu kaydırma yöntemiyle bütün zincirin üzerine örün. Şimdi sık iğne yaparsanız biraz kalın olur bağcıklar. Tek tek sonuna kadar kaydırma yöntemiyle örelim. Ördüm. Hemen başladığım noktaya bağladım. Şimdi oyayı örmeye devam ediyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle tutalım zinciri, şöyle nereye geliyor? Şöyle. Çünkü çok sıkarsanız örgüyü toplar. Bol da bırakmayın. O da çirkin durur. Dümdüz durması gerekiyor. Burada 1 2 3 atlayıp dördüncüye trabzan yapmıştım. Bu örgüde, düz örgüde kolay. Ama şimdi yan tarafta biraz el mahareti gerektiriyor. 2 zincir. 1 2 3 zincir. Şöyle 1 2 zincir araya tomurcuk oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir araya iki zincirle tomurcuk oluşturuyoruz. 1 2 3
1 2 tomurcuk için. Gayet güzel bir oya oldu. Dediğim gibi bir yere bakarak yapmadım. Tamamen doğaçlama bir bikini. 1 2 bu şekilde. Bu sıra zaten örmüştüm. Böyle örerek buraya kadar geliyorum. Başladığım noktaya kadar. Ve bikininin altı bu şekilde bitmiş oluyor. Örgü bitti. Kanalımda paylaşacağım ilk bikini altı modeli olacağı için en basitini yapmak istedim. Çünkü yeni başlayanlar da olacak, izleyecek. Onların da rahat rahat örebileceği, zorlanmadan bitirebileceği bir örgü olsun istedim. Üstü de bunun, bikininin üstü de gayet basit bir üst olacak. Hem ölçünüzü çok daha rahat anlarsınız böyle klasik modelde. Bundan sonrakiler daha zor, daha modelli olacağı için ilk önce bizim ölçümüzü bize gösterecek basit bir örgüyle başlamak istedim. Size de çok faydası olur. Eğer örgüyü devam ettirecekseniz, modelli çalışacaksanız bundan sonra da bu güzel bir baz oluşturur ölçü olarak. Şimdi bunun üstünü örmeye başlayalım. Şöyle bir göstereyim. Gayet güzel oldu. Bikininin tek kabını ördüm. Ek yeri görünmüyor. Çünkü başlangıç ve bitiş sırasını şu araya verdiğim için herhangi bir ek yeri yok. Temiz bir örgü oldu. Bir bağ boyun için, bir tanesi de beden için, koltuk altından geçen beden için ördüm. Şöyle kap hazırladım. Bu 80 B kap. Yalnız bu örgü içine yerleştireceğim. Şöyle bakın, tam sıkmadan, kasmadan tam oturdu. Bunu buraya dikeceğim. 80 ve 85 bedene çok rahat olabilecek bikini üstü. Şimdi şu ortadan başlıyoruz örmeye. 5 zincir üzerine 6 ikili trabzan, 2 zincir, 6 ikili trabzan, 2 zincir, 6 ikili trabzan. 3 bölüm oluyor. Üçgen bir şekilde örüyoruz. Arttırarak. Şimdi örgüye başlayalım. 5 zincir çekiyorum. İlk zincire bağlıyorum. 1 2 3 zincir üzerine doluyorum ve boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 2 zincir tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 gene 2 zincir tekrar 6 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir, ilk trabzana, şu zincirle çıktığımız ilk trabzana yalnız son hareketi yapmıyorum. Sadece bağlıyorum ve bırakıyorum. İkinci renge geçiyorum. İlk defa çalışacak olanlar tek renk çalışırsa daha kolay olur. Şöyle rengi değiştiriyorum. Dönüyorum. Şu boşluğa
kaydırarak bir ilmek yapıyorum. Tekrar yüzünü çeviriyorum. 1 2 3 zincir. O geldiğimiz, şu ortasına geldiğimiz boşluğa 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ipi arkaya alayım. Kafa karıştırmasın. Şöyle 3 zincir trabzan. Sonra burada ördüğümüz zaman şu diğer boşluğa da gelip buraya da 3 trabzan yaptığımız zaman 11 trabzan olmuş oluyor. Altta 6 tane var. 6 9 12 olması gerekiyor. Kafanız karışmasın, 11 olacak. Çünkü şuradaki ilk trabzanın üzerine örmüyoruz ve örgü böyle devam edecek sürekli. Şu ilkini atlıyoruz. Hemen ikincisine. Yani mantık olarak burada 6 tane. 3'er tane de arttırıyoruz. 12 olması gerekiyor derseniz şu baştakini atlayacağımız için hep bir 6 kalacak. 3 arttırdık. Şu araya battık. Şimdi diğer şu atladığımız trabzanın dışındaki 5 trabzana batıyoruz. 3 4 5 6 7 8. Araya da 3 tane 11. İki zincir, tekrar 3 trabzan, gene şu ilk trabzanı atlıyoruz, buraya batmıyoruz, onun yanındakine gene bu tarafta yaptığımızı aynısını buraya da örüyoruz. 2 zincir çektim araya. Gene renk değiştirme yerine geldim. Şu ilk trabzandı. En tepesine batıp almıyorum. Burada kalıyor. Sadece örgüyü bağlıyorum. Son hareketi yapmıyorum. Son hareket ip değiştirirken. Yani şunu böyle alıyorum. İp değişmiş oldu. Çeviriyorum. Şu boşluğun ortasına gelmem gerekiyor. Bu şekilde şu 2 zincir çektiğimiz boşluğun ortasına geliyorum. İlk trabzanı yapıyorum zincirli. Gene 3 trabzan. Şu renk geçişleri hep şu aralarda olduğu için modelde hiçbir ek yeri olmuyor. 3 trabzan yaptım. Gene ilk gördüğüm değil, ikinciye örmeye devam ediyorum. Üç arttırdım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 3 de arttırma 16. Tekrar 2 zincir, gene aynı yere 3 trabzan ve gene burada yaptığımızı diğer iki tarafta da yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Evet, sıra sonunda
Gene 2 zincir. Önce şu bağlamayı yapıyoruz. Sonra rengi ikinci harekette ilmeği tamamlarken rengi de değiştirmiş oluyoruz. Çeviriyorum. Çünkü başta kalıyoruz. Şuraya şunu yapmazsak ortaya gelemeyiz. 1 2 3. Tam şu anda şu kaydırma işlemini yapınca tam ortaya gelmiş oluyoruz ve 3 arttırma trabzanını örüyoruz. Gene şu alttaki 3 arttırmanın şu ilkine değil ikincisine. Ve örmeye devam ediyorum. Gene 1 2 3 4. sırayı yapıyorum. Yani şu anda ne yaptıysam aynı şekilde 8 sıra örüyorum. 8 sıradan sonra 9 10 11 12 4 sıra eksilteceğiz. Şimdi ben 8 sıra bitimine kadar örmeye devam ediyorum. 8 sıra ördüm. 6 trabzanla başlamıştık. Her sıra 5 trabzan fazla arttırıyoruz. Yani 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 ve 41. 8. sırada 41 trabzan olması gerekiyor. Ben 80 B kap kullandım ölçü olarak. Şöyle örgüyü üzerine bıraktım. 4 sıra eksilteceğiz. Bir sırada tamamen olduğu gibi öreceğiz. 5 sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 sıra şuraya denk gelecek. O yüzden ben 8. sırada örmeyi bırakıyorum. Ama sizin mesela bu büyük gelir 7. sırada bırakabilirsiniz. 8. sırada eksiltirsiniz ya da 10. sırada. Yani bu sizin kullanacağınız ölçüye bağlı. Eksiltme sırasına geldim. 9. sıradayım. Rengi değiştirdim. 3 trabzanı yaptım. Şimdi bir tane şunu yine atlayarak örgünün tamamında olduğu gibi 8 trabzan yapıyorum. 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8. Şimdi eksiltiyorum. Bekletiyorum. İkisini birden. Aralara 5 trabzan. 2 3 4 5. Tekrar bekletiyorum. İkisini birden. 8 trabzan yaptıktan sonra bir eksiltme, 5 trabzan, bir eksiltme derken bu sıra sonuna kadar bu eksiltmeleri 5 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonundayım. 3 arttırarak 8 trabzan örüyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 5 eksilttim ve aralarda 5 trabzan var. 5. eksiltmeden sonra başta yaptığım gibi 8 trabzan, sıra bitiyor. Gene aynı şekilde buraya da 3 arttırdıktan sonra 5 trabzan daha 8. Tekrar 5 kere arada 5 trabzan yaparak şuradakinin aynısını buraya ve buraya da yapıyoruz. Bu sıra bu şekilde tamamlanıyor. Bir üst sıraya geçtim.
renk değiştirdim ve 10 trabzan yaptıktan sonra zaten eksiltmemiz de bir diğerin üzerine geliyor. Bekletiyorum. Sonra ikisini birden örüyorum. Bu sefer araya 4 trabzan. 1 2 3 4 trabzan, bir eksiltme, tekrar 4 trabzan, bir eksiltme, gene 5 tane eksiltmemiz olacak ve en son gene başta yaptığımız gibi 10 trabzanla sıranın sonuna geleceğiz. Evet, sırayı tamamladım. 10 trabzan, 1 2 3 4 5 eksiltme, aralara 4 trabzan ve en son gene 10 trabzanla sırayı bitirdim. Diğer iki sırayı da kenarı da aynı şekilde örüyorum. 2 sıra eksiltme yaptık ve kap bayağı bir döndü. Şimdi 2 sıra daha yapacağız. Bir üst sıraya çıktım. 3 4 5 6 7 7 trabzandan sonra bekletiyorum. Hepsini örüyorum. Bir eksiltme yaptım. Bu sefer aralarda 3 trabzan. 2 3 tekrar zaten hep eksiltmenin üstüne denk geliyor. Hepsini birden örüyorum. 7 trabzan, bir eksiltme, 3 trabzan, bir eksiltme. Bu 3 trabzan, bir eksiltme 7 kere tekrarlanacak ve 7 trabzanla sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna geldim. 7 trabzan, 1 2 3 4 5 6 7 eksiltme, aralarda 3 zincir ve 7 trabzanla da sırayı tamamladım. Bu sırayı örerek tamamlıyorum. Bir üst, yani son eksiltme sırasına geçtim. 3 4 5 6 7 8 9 9 trabzan, sonra bir eksiltme, sonrasında 6 trabzan, 1 2 3 4 5 6 trabzan, bir eksiltme. Hepsini birlikte alıyorum. Başta 9 trabzan, bir eksiltme, 6 trabzan, bir eksiltme olarak 4 kere, gene 6 trabzan, bir eksiltme olarak 4 kere tekrarlıyoruz ve sonunu gene 9 trabzan olarak tamamlıyoruz. Sıra sonundayım. 9 trabzan, bir eksiltme, 6 trabzan, bir eksiltme, aralara 6 trabzan çekerek 4 kere eksilttim. Gene 9 trabzanla bitirdim. Aynı örgüyü diğer iki kenarda da yapıp bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi 8 sıra düz ördüm. 4 sıra, yani 12. sıraya kadar eksilttim. 13. sıra, şu sırayı hiç eksiltme yapmadan tamamen dümdüz ördüm. Şimdi
oyayı, burada yaptığım oyayı burada örmeye başlıyorum. 1 2 3 zincir, 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye sık iğne, 2 zincir, tomurcuk yapıyorum. 1 2 3, 1 2 3 atlıyorum. Gene bir 2 zincirle tomurcuk. Bunu böyle yaparken şuraya geldiğimde diğer kapla birleştireceğim. Tam köşeye geldim. Bir tane de zincir çektim. Şu köşedeki tomurcuğa bağlıyorum. Bir zincir çekip gene aynı yere bir sık iğne. Bu yeterli olmayabilir. Bir tomurcuk daha bağlayalım. 2 3, 1 2 3, dördüncüye bir sık iğne. Bu sefer 2 zincir çekelim. Çok bitişik olmasın. 1 2, gene aynı yere. Bu yeterli. Biraz daha yaparsak denk gelmeyebilir. Toplar. İki kabı birbirine fazlasıyla toplar. O yüzden bu iki noktadan birleştirmek yeterli. Tekrar aynı kenar oyasını örerek şu köşeye buradaki gibi bir boyun bağı, aynı buradaki çalışmada göstermiştim. Burada attığım zincirden daha fazlasını kullanacağım. 170 zincir çektim boyun bağı için. 170 zincir çektim. Şuna 170 çektim. Şu tomurcuğu da göstermiştim. Aynı burada yaptığım işlemin aynısını bu askı içinde aynısını yaptım. Buraya da 170 çekerek aynı askıdan yapıyorum. Şurada şu askıdan da kenar, yani yan koltuk altı askısından da buraya da örüyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Bikini bitti. Gayet güzel, şık bir bikini oldu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Videolarımdan bakarak ördüğünüz örgüleri çanta.turkuaz Instagram sayfama yollarsanız hikayemde paylaşmaktan mutluluk duyarım. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka ürünlerde, daha güzel ürünlerde görüşmek üzere.